Merhaba, ben Özgür Yılmaz. Bugünkü videoda Samyang'ın bugün duyurduğu premium lensler hakkında konuşmak istiyorum. Samyang yine inanılmazı başardı ve bugün iki tane muhteşem lens tanıttı. Birincisi 85 f1.2, ikincisi de 14 mm f2.4. Şimdi 85 f1.2 olmasından dolayı biraz özel bir lens. Canon 85 f1.2 ya da Mitacon Speedmaster 85 f1.2 gibi lenslerin yanına bir oyuncu olarak da 85 1.2 lensini tanıttı. Daha önce örneği olduğu için belki bu biraz daha az ilgi çekici ama 14 mm f2.4 dünya üzerinde başka böyle bir lens yok. Çok ilginç iki lens bunlar. Beni biliyorsunuz, Samyang lensleri çok seviyorum. Samyang bana para verdiği için ya da bedavaya lens gönderdiği için falan değil. Böyle bir şey yok. Ama olsa hiç fena almazdı. Gerek malzeme kalitesi gerek optik kalite olarak Samyang lensler hep bir fark yaratıyorlar diğer marka lenslere göre. Ayrıca fiyatıyla da lensler acayip öne çıkıyor. Şimdi bugün duyurduğu bu lenslerin fiyatları belli değil. Ama eminim $1000'ın altında olacak ki $1000'ın çok üstünde rakamlara satılabilecek lensler aslında bunlar. Tahminimce $700 civarında olacaklar. Ama gerek malzeme kalitesi gerek optik kalitesi olarak inanılmaz lensler bunlar. Bu iki lens de bu arada manuel fokus lensler. Hem 85 f1.2 hem de 14 mm f2.4 lens full frame makineler için tasarlanmış bir lens. Lenslerin en önemli özelliği bence 50 megapiksel fotoğraf ve 8K videoyu destekliyor olmaları. 8K video diye bir şey yok şu anda. Yani 8K video çeken bir takım profesyonel sinema kameraları dışında kamera yok şu anda piyasada. Bu da demek oluyor ki Samyang bu lensleri geleceğe dönük tasarlamış. 50 megapiksellik fotoğraf makineleri var 35 mm formatta. Canon'un 5DS ve 5DS-R makineleri 50 megapiksel çözünürlüğünde ve bu yeni çıkan premium lensler bu çözünürlükleri destekliyorlar. Bu da aslında çözünürlüğünün ne kadar ileride ve ne kadar keskin olduğunu bize anlatıyor. Şimdi 85 f1.2 lensten konuşalım biraz. Diğer markaların 85 mm lenslerine bakarsanız Canon'un ve Mitacon'un f1.2 lensleri var. Onun dışında Nikon'un, Sigma'nın, Zeiss'in f1.4 85 mm lensleri var. Bir de bu seneki Fotokina'da duyurulmasını beklediğimiz Sigma'nın 85 f1.4 Art serisi lens var. O lensin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Dedikodu sitelerinde dahi herhangi bir bilgi sızmadı. Özellikle MTF chartları üzerinden karşılaştırırsak Samyang'ın 85 f1.2 lensi muhteşem bir lens. f1.2'deyken bile birçok rakibinden çok daha keskin bir lens. Lensin malzeme kalitesi çok iyi. Alüminyum alışım bir kasa kullanmışlar bu sefer. Biliyorsunuz daha önceki 85 135-70-200 lens karşılaştırmamda Samyang'ın bir önceki 85 f1.4 lensin minimum focus distance'ından biraz şikayetçi olmuştum. 1 metre civarındaydı. Negatif bir özellik olarak bahsetmiştim bundan. Şimdi bu yeni premium lenste bunu 80 santimetreye çekmişler. Bu muhteşem bir özellik. Konuya biraz daha yaklaşabileceksiniz demek ve alan derinliğiniz daha da küçülecek demek. Lens bence 1-2 tane negatif özelliği dışında muhteşem bir lens, tekrar ediyorum. Birinci negatif özelliği lens 1 kilo. 85 mm f1.2 bir lens ve 1 kilo. Bir önceki Samyang 85 1.4 lens, bu elimde tuttuğum lens 525 gramdı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun 2 katı ağırlıkta. Samyang'ın 135 f2 lensi bile 900 gram civarında ve bu lensten daha ağır. Bu negatif bir özellik olmanın yanında lensin içerisindeki camların ya da mekaniğinin ne kadar kaliteli olduğuna bir gösterge. Yani her zaman ağır lens biraz daha özenilmiş ve içerisine malzeme doldurulmuş demek. O da iyi bir özellik aslında. Ama yanınızda taşırken biraz yorulacaksınız. Üçüncü bir negatif özelliği var lensin. Bundan pek mutlu değilim. Sadece şu anda Canon EF mount'u destekliyor lens. Yani üzgünüm, Nikon F ya da diğer Sony mount'ları desteklemiyor lens. Benim için üzücü bir haber ama Samyang'ın diğer lenslerine bakarsanız 10 civarında mount'u destekliyor. Büyük ihtimal bu duyurdukları lens bu haliyle
sadece Canon EF mountu destekliyor olacak ama yakın çok kısa bir zaman sonra Nikon F ve diğer mountları da destekleyeceğinden eminim. Böyle bir pazar payını kaçırmak istemeyecektir Samyang. Bir başka negatif özelliği lensin filtre çapı 86 mm. Bu oldukça büyük bir filtre çapı demek ve normalde profesyonel lenslerde yeni 82 mm bir standart olmaya başladı ama ondan önce 77 mm filtre çapı standarttı. Bu demek oluyor ki biraz filtrelerinizi değiştirmeniz gerekecek eğer bir filtre takımınız varsa. Tabii bu yarı negatif bir özellik çünkü 86 mm filtreler alıp bunları 77 mm'ye adapte edebilirsiniz adaptörlerle. Evet, Samyang'ın bu yeni Premium 85 f1.2 lensi bence çok heyecanlandırıcı bir lens. Kesinlikle test etmek istiyorum. Gerekirse gidip satın alıp test edeceğim çıktığı zaman. Şimdi diğer lenslerle karşılaştıracak olursak bütün lensleri boş verin. Sadece Zeiss 30-85 1.4'te karşılaştırmamız gerekiyor bence. Çünkü optik kalitesi çok yüksek lensin. MTF şartlarından da göreceğiniz gibi f1.2'de bile Zeiss 30-85 1.4'e çok yakın bir lens. f1.4'te ya da f2'de bence Zeiss'i yakalayacak. Bu da yine Samyang'dan bekleyeceğimiz bir şey aslında. Çünkü Samyang'ın 135 f2 lensi Zeiss ile aynı kalitede. Zeiss 135 f2 lensle aynı kalitede bir lens. 85'in de aşağı kalacağını düşünmüyorum. Lens optik olarak orta komplekslikte bir lens. 10 elementten ve 7 gruptan oluşuyor. Şimdi geçelim 14 mm f2.4 lensi. Bu lens de yine inanılmaz bir lens. f2.4 diye bir diyafram yok daha önce bu seride, başka bir markada. Bu özellikle yıldız fotoğrafı çekerken biraz daha fazla ışık alacak. 1/3 stop daha fazla ışık alacak demek lens. Ve daha kısa sürelerde aynı aydınlığa ulaşabileceksiniz demek. Bu muhteşem bir özellik. Lensin distorsiyonu hakkında bir fikrim yok. Onunla ilgili bir bilgiye ulaşamadım. Ama eminim distorsiyon konusunda çok iyi olacaktır. Bir önceki lensi eğer biliyorsanız 14 mm f2.8 lensi Samyang'ın bıyık şeklinde bir distorsiyonu vardı. Biraz garip. Ama distorsiyonu düzeltmek yerine lensin optik olarak daha kaliteli ve keskin sonuçlar vermesini tercih etmişler. O yüzden öyle yapmışlar. 14 mm lens oldukça kompleks bir lens. 18 elementten oluşan 14 grup içeriyor. Ve bu lensin ağırlığı da 800 gram. Güzel haber, bu lens hem Canon EF hem Nikon F hem de Sony E-mountları destekliyor olacak. E-mountları. 14 mm f2.4 lens 114 derecelik bir açıyı görüyor. 14 mm lensi de diğer rakip lenslerle karşılaştıracak olursak eğer yine Canon'un ve Nikon'un 14 mm f2.8 lensleri var. Nikon'un 14-24 f2.8 zoom lensi var. Canon'un 11-24 f4 zoom lensi var. Onun dışında yine Samyang'ın bir önceki model 14 mm f2.8 modeli var. Başka o civarda 14 mm içeren başka lens yok. Tamron'un 15-30 f2.8 lensi var. Ve bu lensleri yine MTF chartlarına bakarak karşılaştıracak olursak 14 mm f2.4 lens en açık diyaframında bile diğer lenslerden çok daha kaliteli. Muhteşem lensler. Kesinlikle bu lensleri test etmek istiyorum fiziksel olarak. Bugün Samyang'ın yeni duyurduğu Premium serisi 2 lens hakkında konuştuk. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın. Kanalıma üye olun ve videoyu paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.